Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir diye ümit ediyorum. Şimdi bugün neye bakacağız? Bugün hayal ettiğiniz kişi ya da aşkı hayatımıza nasıl çekebiliriz? Hepimizin hayalinde bir aşk, hepimizin hayalinde bir sevgili profili mutlaka vardır. İşte bu hayal ettiğimiz şeyi, aşkı ya da kişiyi kendimize nasıl çekebileceğimize bakacağız. Bununla ilgili öneriler alacağız. Bu arada bu konu bir takipçimin önerisiydi. Böyle güzel öneriler olduğu sürece değerlendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kolektife de uyacak şekilde olduğu sürece sorularımız. O yüzden size önerileriniz varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. O zaman hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugün yine 2 adet destemiz olacak. İlk destemiz şu şekilde bir deniz kabuğu arkadaşlar. İkinci destemiz ise yine bu şekilde bir deniz kabuğu. Bunlardan hangisine çekiliyorsanız onu seçip dinleyebilir ya da her ikisini de dinleyip kendinize uyanları alıp kabul edebilirsiniz. Seçiminizi yaptığınızı varsayarak ben ilk deste olan bu deniz kabuğundan başlamak istiyorum. Şunu şöyle kenara kaldırıyorum. Öncelikle şuna bakacağız. Sizin hayalinizdeki kişi ya da ilişki nasıl bir ilişki ya da kişi? Buna bakacağız. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için evrenden gelen mesajları almaya ve buna kanal olmaya niyet ediyorum. Kart döndü. Evet, alalım bakalım. Açılımın seyrine göre gerekirse ekstra kartlar seçeceğiz. Evet, bakalım şimdi öncelikle sizin hayalinizdeki kişi ya da ilişki nasıl birisiymiş? Bakın şimdi burada bir hayat bir gizem kartımız çıkmış ve yanında maskenin arkasındaki. Şimdi burada arkadaşlar, siz belki de hayatınız boyunca yaşadığınız ilişkilerde maske takılmasından ve gizemli davranılmasından o kadar sıkılmışsınız ki bunun artık olmasını istemiyor gibisiniz. Yani hayalinizdeki ilişki maskesiz, açık, ortada böyle bir belirsizliğin olmadığı, her şeyin net ve berrak olduğu bir ilişki istiyor gibisiniz arkadaşlar burada. Belki dediğim gibi daha önceden çok böyle şeylere çok fazla maruz kaldınız ya da kalmadınız, fark etmez. Yani sizin idealinizdeki ilişki türünde maske olmamalı, gizem olmamalı, her şey açık olmalı arkadaşlar. Buradan direkt anladığım, bu iki kart kombinasyonundan anladığım bu. Böyle gizemli şeyler aslında sizi bir taraftan da çekiyor. Yani gizem ilginizi çekiyor olsa da yine de bunu istemiyorsunuz arkadaşlar. Burada bu mesajları açık bir net
şekilde burada alıyoruz. Devam edelim bakalım. Şimdi burada da bir intikamcı arketipi gelmiş. Diyor ki adaletin terazisini dengeleme arzusu, toplum veya kendi adına doğruluk. Bakın burada da doğruluktan bahsediyor, adaletten bahsediyor. Yani adaletli olunması. İlişkinin içerisindeki tarafların birbirine, yani sizin karşı tarafa, karşı tarafında aynı şekilde size adaletli davranması, terazinin kefelerinin dengede olması, eşit olunması gibi konularda hassasiyet gösteriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bir dava adına şiddete başvurmak da bu arketipin gölge niteliği. Yani belki buradan şunu anlayabiliriz. İlişkide psikolojik ya da fiziksel fark etmez. Her türlü şiddete karşı olarak, yani tabii doğal olarak her türlü şiddete karşı, bu tür şeylerin asla olmadığı, tarafların birbirinden intikam almak yerine kendi ilişkileri içerisinde birbirinden intikam almak yerine daha açık bir iletişimle, sorunların konuşularak, maskesiz bir şekilde konuşularak çözülebileceği bir ilişki hayaliniz. Bunun yanı sıra arkadaşlar sadece ilişki içerisindeki sorunlara dair değil, sizden önceki hayatında yaşadığı sorunların acısını sizden çıkarmaması, bu konuyla ilgili hani psikolojik bir şiddete maruz kalmamak konusunda da bir hassasiyet gösteriyor olabilirsiniz. Bununla ilgili bir umudunuz var. Yani size umut veren şeyin bir ilişki içerisinde açık sözlülük, sorunların açıkça konuşulması gibi konular. Şimdi burada eğer karşınızdaki kişiden bugüne kadar olan ilişkilerinizde daha önceki sorunlarına dair halledemediği, yani o tarafta halledemediği konuları sizin üzerinizde halletmeye çalıştığını, sanki bir şeylerin intikamını sizden almaya çalıştığını, yani hiç günahınız olmadığı halde, sizinle hiçbir ilgisi olmadığı halde travmalarını halledemeyip bunları size yansıtan bir kişi istemiyorsunuz hayatınızda. Çok açık bir şekilde görüyoruz bunu. Yani bir çeşit intikam almak gibi de düşünebiliriz. Bu şekilde bir adaletsizlik yaşamak istemiyorsunuz belli ki ilişkilerinizde arkadaşlar. Hayalinizdeki ilişki profili genel olarak böyle diyebiliriz. Devam edelim bakalım. İlerleyen kartlar bize neler söyleyecek. Para şövalyesi ve yük kartı. Bakın şurada bahsettim ya size intikamcı arketipinde. Daha önceki yüklerini size getirmemesi, ilişkiye getirmemesine dair bir hayaliniz var. Evet. Yani başkalarının, başka ilişkilerin, başka hayatların, başka dünyaların yüklerini taşımak istememek çok normal. Burada bunu da çok açık görüyoruz. Ve para şövalyesi. Yani bir şeylerin yavaş da olsa sağlam olmasını, temelinin sağlam olmasını istiyorsunuz. İlişki içerisinde her şeyin belki çok hızlı ilerlemesini istemiyor olabilirsiniz. Bunun belki de bir yük olacağını düşünüyor olabilirsiniz ilişki üzerinde. Yani yavaş olsun, sağlam olsun. Az olsun, temiz olsun mantığındasınız siz. Hani böyle çok, ben burada çok böyle aceleci, hemen olsun bitsin, oldu bittiye gelsin istemeyen bir kişi görüyorum, bir enerji alıyorum yani sizden taraf. Bu şekilde yani sağlam adım atan, ilişkide her iki tarafında sağlam adımlar attığı, sağlam kararlar aldığı, birbirine sağlam sözler verdiği bir durum olsun istiyorsunuz ilişkinin içerisinde. Şurada dedim ya size maskelerinin, bakın buradaki konu şuraya yine bağlandı. Para dörtlüsü ve suçluluk duygusu geliyor. Yani konuşulmayan, içe atılan her şey ne varsa ilişkinin içerisinde suçluluk duygusu yaratacağı için bunu da istemiyorsunuz arkadaşlar. Her şeyin ortaya dökülmesini, konuşulmasını, kötü bile olsa, iyi bile olsa fark etmez. Bunun böyle açık bir şekilde konuşulmasını, kimsenin hiçbir şey içinde saklamamasını istiyorsunuz. Bunun yaratacağı suçluluk duygusundan korkuyorsunuz. Bunun yanı sıra arkadaşlar, burada maddi konulardan da bahsedebiliriz. Maddi olarak da her iki tarafında birbirine açık olduğu, yani kimsenin kimseden sadece bu az önce bahsettiğim manevi yönde değil, maddi yönde de kimsenin kimseden bir şey saklamadığı bir ilişki içerisinde olmak. Örnek vermek gerekirse
maddi varlıklarının yani maddi varlıkları da bir paylaşabilmek kendi içinizde. Hani şu senin bu benim muhabbeti olmadan bu evlilik de olabilir, ilişki de olabilir fark etmez. Hani her şeyin böyle ortada olduğu bir ilişki olsun. Kimse kimseden bir şey saklamasın. Ama burada açıkçası bana daha çok hissettirdiği şey sorunların ve problemlerin içine atılmaması, saklanmaması, bunların dile getirilmesi ve biliyorsunuz sonradan çok daha büyük bir şekilde patlıyor zaten o sorun ve problemler. Ve beraber bakın şimdi burada yine bana şunu hissettiriyor. Buradaki imparatoriçe enerjisi bana burada şunu hissettirdi. Beraber bir şeyleri yapacağız belki. Evet, hayatımızda bir şeyleri oluştururken birlikte işbirliği içerisinde oluşturacağız. Fakat burada siz dişil olan tarafın, yani bu sizseniz eğer beni dinleyen taraf dişil tarafsa, hani ilişkiyi dişil olan tarafın daha çok besleyebileceğini, bazı şeylerin dişil olan tarafa biraz daha bağlı olduğunu, dişil tarafın ilişkiyi yönlendirebileceğini düşünüyor olabilirsiniz ve bu konuda gerçekten haklısınız bence. Çünkü dişil enerji yaratıcı enerjidir. O eylemsel enerjiyi eril enerjiye verir. Yani şöyle şunu anlatmaya çalışıyorum. Dişil enerji yaratıcılığı ortaya koyar, bir fikri ortaya koyar. Eril enerji o fikri eyleme dönüştürür. Bu çok harika bir işbirliğidir, mükemmel bir işbirliğidir arkadaşlar. Bunu işte bu işbirliğini oluşturabileceğiniz bir ilişkinin içerisinde olmak. Hem maddi hem manevi anlamda yeni fikirler üretebilmek, işte ne bileyim yeni bir girişimlerde bulunmak, her neyse bu birlikte yapmak istediğiniz şey. Bunu eril ve dişil enerjiyi birleştirerek sağlam bir şekilde daha sağlıklı olabileceğini düşünen bir yapıdasınız siz. Yani bunu yaşayabileceğiniz bir ilişki hayal ediyorsunuz açıkçası. Tam olarak hayalinizde bu var ve hayal ettiğiniz kişiyle ilgili şunu da diliyor olabilirsiniz. O kişi de böyle düşünen bir kişi olsun. Yani o dişil enerjinin yaratım gücüne, o dişil enerjinin bereketine, bolluğuna inanan ve bunu arayan bir kişi olsun. Benim gibi düşünsün bu konuda gibi bir isteğiniz olabilir arkadaşlar. Hayalinizdeki ilişkiye ya da kişiye dair. Peki o zaman şuna bakalım. Bu ilişkiyi hayatınıza nasıl çekebilirsiniz? Bununla ilgili kartlar seçelim bakalım şimdi de. Şunu almak istedim. Evet. Gerekirse kart çekeceğim yine. Şimdi burada meleklerden tavsiye almak istedim. Yani hayalinizdeki ilişkiyi tamam anladık. Nasıl bir şey olduğunu az çok öğrendik. Bunun üzerine nasıl tavsiyeler alabiliriz? Yani buradaki probleme dair, hayatınıza o kişinin neden gelmediğine dair tavsiyeler alabiliriz ve nasıl geleceğine dair tavsiyeler alabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada geçmiş yaşam sorunu diyor. Eğer hayalinizdeki uzun zamandır hayal ettiğiniz ilişkiyi hayatınızda henüz çekemediyseniz geçmiş yaşamlarla ilgili bir sorun olabilir diyor. Bakalım ne diyor? Bu durumun kökeni önceki yaşamlarından birinde, bakın reenkarnasyondan bahsediyor aslında burada ama siz eğer buna inanmıyorsanız geçmişinize bakıp, yani bu hayattaki geçmişinize bakıp da bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar edelim. Bu durumun kökeni önceki yaşamlarından birinde. Meleklerinden geçmiş deneyimlerini hatırlaman, bırakman, ders alman ve iyileştirmen için yardım etmelerini iste. Şimdi sizin geçmiş yaşamlara ait bir sıkıntınız var belli ki ya da geçmişe ait bir çözemediğiniz bir problem. Bir travma olabilir, bir çocukluk problemi olabilir bu arkadaşlar. Buna dair kart çekeceğim şimdi.
Sonuç olarak burada geçmişe dair bir problemin olduğunu, bunu henüz halledemediğinizi görüyoruz. Ne olduğuna bakacağız. Burada da önderlik et kartımız gelmiş arkadaşlar. Diyor ki önden git. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster. Şimdi siz şunu bekliyor olabilirsiniz. Benim ne istediğimi karşı taraf anlasın. Tanıştığım insanlar benim ne istediğimi bilsin istiyorum. Bunu hissetsinler istiyorum. Yani benim bir şey söylememe gerek kalmadan benim az önce söylediğim, istediğim o şeyleri bilsin istiyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Melekleriniz de size diyor ki hayır, sen karşı tarafın bunu anlamasını bekleme. Bunu hissetmesini bekleme. Sen önderlik et. Sen önden git. Ne yapılması gerektiğini çünkü sen biliyorsun. Sen ne istediğini aslında bilen tarafsın ve sen bunu karşı tarafa göster. Ne istediğini bilen bir profil çiz karşı tarafa ve açık iletişim kurarak anlamasını beklemeden bak ben bir ilişkiden şunu bekliyorum. Az önce saydığımız gibi bunları açık bir şekilde karşı tarafa söyle ki bu kişi de seni örnek alsın, senin arkandan gelsin diyor. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster. Sen ışık olan tarafsın, sen bilen tarafsın. Bunu karşı tarafa göster. Ve kılıç asımız gelmiş Rumi'den. Çok bence anlamlı bir kart. Neden? Diyor ki pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Bunu şuraya bağlıyorum. Geçmiş yaşam sorunlarında yani o sorunları hallet ve gerçekten eğer onları halledersen çok güzel, parlak bir başlangıç yapacaksın. Şu an paslı gibisin sanki. İşte bu paslar neyle ilgiliymiş? Şimdi hemen ona bakacağız arkadaşlar. Gerçekten Rumi çok anlamlı bir mesaj verdi burada. Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Bakalım neyle ilgiliymiş bu geçmiş yaşam sıkıntımız. Anlaşıldı. Şimdi bakın arkadaşlar. Siz bence burada bir şeyleri yani daha önceki ilişkilerinizde ya da geçmiş yaşamınızın herhangi bir evresinde, geçmişinizin herhangi bir evresinde siz bir şeyleri değiştirmek için çok çaba sarf etmiş olan taraf olabilirsiniz. Konuşamadım nedense, tıkandım. Şimdi siz burada geçmiş ilişkilerinizde bu arada arkadaşlık olabilir, aile ilişkisi olabilir, duygusal ilişki olabilir fark etmez arkadaşlar. Bugüne kadar yaşadığınız bütün ilişkilerle bence burada gördüğüm kadarıyla bir şeyleri değiştirmek için çok fazla mücadele etmiş ve karşı tarafta çok fazla çatışmış olabilirsiniz. Farkında olarak ya da olmayarak. Çünkü burada bir de kontrol kartımız çıktı. Bakın şu kartlar birbiriyle çok bağlantılı. Yani kontrol eden taraf, kontrol etmek isteyen taraf, illaki bir şeyleri değiştirmek isteyen taraf, akışa karşı, akıntıya karşı kürek çeken ve bundan çok yorulan bir tarafsız olmuşsunuz bence. Burada geçmişten getirdiğiniz yani bu geçmişe ait bir problem de olabilir, geçmiş yaşamlardan gelen bir sıkıntı da olabilir fark etmez. Burada arkadaşlar çok fazla çaba harcadığınızı görüyoruz değişim için. Çünkü aşıklar ve kontrol kartı bakın. Şimdi burada dediğim gibi ilişkilerinizde yani duygusal ilişkileriniz biraz daha ağır basmak üzere ki zaten böyle bir özelliğiniz varsa bunun farkında değilseniz arkadaşlar sadece duygusal ilişkilerde değil arkadaşlık ilişkilerinizde de ailenizde de ve diğer mesela iş ilişkilerinizde de insanlarla olan bütün ilişkilerinizde kontrolcülük duygunuz çok ağır bastığı için bunu yansıtırsınız yani. Bu sadece duygusal olmak zorunda değil. Fakat ağırlıklı olarak duygusal ilişkilerinizde kontrol etme mekanizmanız çok fazla çalıştığı için az önce bahsettiğim gibi bir şeyleri değiştirebileceğinize çok fazla inandığınız için yani ben bunu değiştiririm. Ben bu kişiyi değiştiririm. Ben bu gidişatı değiştireceğim deyip bir hırs yapma meselesi de olabilir. Çünkü burada asa beşlisi çıktı. Biraz daha böyle hırslı konulardan bahseder bize. Burada kontrolcülüğünüzün çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani biraz daha akışa hani uymak,
Az önce imparatoriçe kartı çıktığında size söylemiştim ya, hani şurada yaratıcılık, hani o eril dişil dengesinin sağlanması, eril dişil işbirliği. Buna biraz daha ağırlık vermek. Evet, siz bunu istiyorsunuz, bakın burada istekleriniz kısmında çıktı. Fakat eylemleriniz kısmında çıkmıyor. Yani bunu istiyorsunuz ama eyleme geçiremiyorsunuz. Sorun burada arkadaşlar. Bu da geçmiş yaşamınızdan gelen bir sıkıntı. Şimdi burayı da anladık. Gelelim buraya. Burada da kılıç şövalyesi ve yol ayrımı. İşte bu arkadaşlar, az önce bahsettiğim bu mesele sizi hep bir yol ayrımına sokmuş gibi. Sanki böyle ya hep kararsız kaldınız, ya hep böyle bir yol ayrımına düştünüz bir yere kadar gelip biraz hırçın davranarak, biraz atak, öfkeli davranarak, ya neden olmuyor, neden değiştiremiyorum, neden bunu da kontrol edemiyorum, neden her şey aynı diye böyle kendinizi yiyip bitirdiniz ve öfkelenip ani hareketlerde bulunduğunuz ve yol ayrımlarına düştünüz gibi görünüyor burada. Ya da hep böyle bir bu özelliğinizden dolayı hep böyle bir nasıl diyelim buna, seçenek olma yoluna girmişsiniz. Yani karşı taraf tarafından bir seçenek olma pozisyonuna girmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Burada kısacası meleklerinizin tavsiyesi diyor ki, yani bu kontrolcülük ve her şeyi değiştirebilirim şeyinden kurtulup, bu duygudan, bu hırstan kurtulup her şeyi biraz akışına, dişil enerji tarafında kalıp akışına bırakmak. Yani erkek bile olsanız dişil enerji, eril enerji biliyorsunuz her iki cinste de vardır. Beni dinleyen taraf erkek bile olsa arkadaşlar, biraz daha olayları oluruna, akışına bırakabilmeyi öğrenmek, insanların üzerindeki o kontrol duygusundan vazgeçebilmeyi öğrenmek. Ve önderlik etmek dedik. Evet, bu kısmı bu şekilde yorumladık. Önderlik etmek dedik. Ve işte arkadaşlar, pasında narın ve parlatılmış kılıç gibi oluyor ya Rumi. İşte burada çok güzel bir mesaj. Bunu buraya da bağlayabiliriz. Ya da diğer, bu sizin farkında olduğunuz ya da olmadığınız bir konu olabilir, ya da farkında olduğunuz, bildiğiniz başka bir pasınız varsa hayatınızda, ondan da arınabilirsiniz arkadaşlar. Yani geçmiş yaşamdaki sorunları halletmeden sanki bu hayalinizdeki ilişki hayal olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki diyelim ki bunları hallettiniz. O zaman hayalinizdeki o ilişki size gelecek mi? Buna bakacağız. Tabii ki geleceği konusunda eminim hepiniz benimle hemfikirsinizdir ama yine de bakacağız arkadaşlar. Bütün bu sorunları hallettikten sonra hayalinizdeki o ilişki size gelecek mi? Hemen buna bakalım. Zaman çıkarsa zaman konusunda da bir yorum yaparız. Evet. Çok güzel. Şahane. Döndü. Dönme sırasına göre alıyorum. Ve şunu da alacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada da diyor ki, bu dediklerimizi yaparsan, bu tavsiyelere uyarsan, işte o hayalindeki ilişki, o işbirliği içerisinde birlikte hayatı paylaşabileceğin, hani açık iletişim demiştin ya, hani maskesiz bir ilişki demiştin ya, işte hayalindeki o ilişkiyi yaşayacaksın. Bakın, işbirliği kartıyla beraber geliyor. Tıpkı bu karıncalar gibi birlikte yuvanıza işte ekmek götürebileceğiniz, birlikte hayatı paylaşabileceğiniz birisi olacak. Hayalinizdeki o kişi hayatınıza gelecek ve bunun için işte cesaret gerekiyor. Cesaret edebilmek. Buradaki cesaret ne? Geçmişinle yüzleşebilmek, işte o geçmişteki o sıkıntılarınla yüzleşebilmek, kendinle yüzleşebilme cesaretini gösterdiğin sürece bu işbirliğini ve bu bütünlüğü yakalayacaksın. Bakın, işbirliği ve bütünlük kartımız beraber gelmiş. Çok güzel. Yani
Ben bu bütünlük kartını her gördüğümde şunu düşünüyorum. Eril dişil enerjinin bütünlüğü. Çünkü hayat zaten bir dualitedir. Zıtlıklar bütünü oluşturur biliyorsunuz. Burada da işte bu zıtlıkların bütünü oluşturduğunu, yani o eril dişil enerjinin işbirliğinden bahsediyor arkadaşlar. Çok güzel çıkmış. Gerçekten çok güzel bir cevap. Yani tabii ki bütün bunları hallettiğinizde o hayalinizdeki bütünlük içerisindeki ilişki gelecek. Bakın burada şeytan kartı çıkmış ama ben bu kartı kötü burada algılayamam. Çünkü hemen yanındaki kart da gerçekten çok güzel. Böyle bir şeyleri fark etmek. Aa evet ya, benim sorunum şuydu ve ben bunu çözdüm ve bu zamana kadar neden hayalimdeki ilişkinin hayatıma gelmediğini düşünüp duruyordum ama evet, ben bunu buldum. Bu bağımlılık olabilir burada en kötü ihtimal. Yani sizin hayatınızdaki o kontrol bağımlılığının farkına varmak. Bakın. Ve şeytan kartının burada tutkularla, yani gerçekten çok tutkulu, çok çekici bir kişiyle sadece hayallerinizin bile ötesinde belki tutkulu ve güzel bir ilişki yaşayabileceğiniz biri gelecek hayatınızda diyor. Fakat burada dediğim gibi bu bağımlılık bana biraz bu kartın bağımlılık tarafı bana biraz bu geçmiş yaşamınızdaki kontrol bağımlılığın gibi geliyor. Yani siz bunun gerçekten farkına varacaksınız arkadaşlar. Bu cesareti gösterip yüzleşip bu bağımlılığınızın farkına varacaksınız. Burada farklı bir bağımlılık da olabilir. Lütfen siz kendinize göre alınız. Ama ben burada bana hissettirdiği şeyi söylüyorum. Hayatınızdaki herhangi bir bağımlılıktan kurtulmak, bunun farkına varmak. Belki de bugüne kadar farkına varmadığınız. Aa evet ya, ben buna bağımlıymışım. Bunu çözememişim, bunu halledememişim. O yüzden hayalimdeki ilişkiyi yaşayamıyorum. Ve arkadaşlar bakın, öz sevgi aktivasyonu, yüksek benlik aktivasyonu. Siz gerçekten o zaman tıpkı şu para dokuzusunda olduğu gibi varlıklarınızın değerini bilen, kıymetini bilen, bunlara şükreden, bolluk, bereket içerisinde olan bir kişi olacaksınız. Hayalinizdeki ilişkiyi sahip olduğunuzda zaten bu sizi her anlamda güzelleştirecek bir şey ve yüksek benliğinizle daha yüksek bir aktivasyon kurmanız, daha iyi bir iletişim kurmanız tavsiye ediliyor burada. Bu cesaretle yüzleşmeyi yaşamak için aynı zamanda ve şu bağımlılıklardan kurtulmak için. İşte o zaman diyor, evet, sen tıpkı şu para dokuzusundaki gibi çok şükredeceğin, hayattaki birçok şeye şükredeceğin bir ilişki yaşayacaksın belki de. Güzel. Ve buradaki dönüşümle ilgili, yani sizin bu dönüşümünüzle ilgili arkadaşlar, ruh rehberleriyle, bakın burada yüksek benlik kartı çıkmış ve burada da ruh rehberleri kartı çıkmış. İşte ruh rehberlerinle iletişime geç, yüksek benliğinle iletişime geç. Sen bu dönüşümü, buradaki ölüm kartını biliyorsunuz, değişim ve dönüşüm, zaten ölüm yeniden doğuş diyor. İşte sen o zaman yeniden doğacağın ilişkinin içerisinde kendini bulacaksın ve bu konuda ruh rehberlerinden de lütfen destek iste, yardım iste. Sana bu değişim dönüşüm yaşatacak olan şeyler bunlar. Evet, bu olacak. İstediğin şey hayatına gelecek, ilişki, kişi, her neyse, ama dediğimiz şeylere dikkat ederek yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, açılım bu şekilde. İlk destenin açılımı. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ben hemen ikinci desteğe geçiyorum. İkinci desteği seçen sevgili arkadaşlarım, sizler de tekrar hoş geldiniz. Bakalım öncelikle sizin hayalinizdeki ilişki ya da kişi nasıl birisi? Önce bir bunu değerlendirelim.
Evet arkadaşlar, bakalım sizin hayalinizdeki kişi nasıl birisiymiş? Şimdi öncelikle siz hayatınıza gelecek olan kişinin sizi bir ışık gibi şifalandırmasını diliyorsunuz belli ki. Ve aynı zamanda şefkatli birisi olmasını, yani şefkat içerisinde olmayı çok diliyorsunuz. Şefkati eyleme dökmeniz için ilham verir diyor burada. Yani hem şefkatli olan hem de bunu gerçekten eyleme dökebilen bir kişiyi hayatınızda istiyor gibisiniz. Biraz böyle sizin isteklerinize hızlı tepki verebilen, yani burada bir tilki ruhu çıkmış ama bu tilki ruhu kötü bir anlamda algılamıyorum burada sanki ben. Biraz size hızlı tepki versin. Yani istediklerinizi böyle şap diye anlasın. Hemen onları yerine getirsin gibi istek ve dilekleriniz olabilir arkadaşlar hayalinizdeki kişiye dair. Biraz akıllı olsun. Yani kurnaz, akıllı, böyle ben daha söylemeden her şeyi anlayan, beni anlayan, kendimi anlatmadan, dile getirmeden anlayabilen bir kişi olsun. İşte bu ışığıyla beni şifalandırsın. Aynı zamanda o kadar çok şefkat ve sevgi göstersin ki o ışıkla beni şifalandırsın. Ve aileden bile öte olabileceğiniz, bakın bu kart çok güzeldir. Osho'daki küçük ailenin de ötesinde kartı. Yani bir aile olabileceğimiz ama aileden de öte olabileceğimiz, yani sadece bir aile değil, bundan bile öte olabileceğimiz, bu kadar hani belki annenizden babanızdan görmediğiniz, bir kısmınız için konuşuyorum, görmediğiniz sevgi ve şefkati size verebilecek işte diyorum ya, bakın burada şifalandırıcı ışık demesi, burada belki oradan yaralısınız, sevgi ve şefkat konusunda yaralısınız, belki bunu göstersin size, bunu eyleme döksün, sizi anlasın hızlı bir şekilde. Aile olmanın da ötesinde olan bir ilişki olsun isteğiniz var arkadaşlar, burada bunu görebiliyoruz. Evet, hakka ve hukuka aynı zamanda hani değer versin, adil olsun bu kişi. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar burada. Şimdi burada bakın macera ve kılıç kraliçesi gelmiş. Şimdi siz biraz şey konusunda katı olabilirsiniz. Yani ilişkide bir macera olmasın ya. Böyle her şey net olsun. Pek böyle şakayla ya da oyunla falan işimiz olmasın. Biz böyle ciddi bir şekilde ilerleyelim. Birbirimizi ciddiye alalım gibi arkadaşlar. Hani her şey böyle sağlam olsun gibi şeyler düşünüp kendinizi böyle bir korumaya alıyor olabilirsiniz ilişki içerisinde. Yani bunu istiyor olmanıza rağmen şu yukarıda saydığım şeyleri istiyor olmanıza rağmen biraz keskin ve sert taraflarınız olabilir sizin. Katı kurallarınız olabilir. Yani örnek veriyorum, karşınızdaki böyle bir şey espriyle yaklaşıyordur ama siz böyle şeylerden hoşlanmıyorum, işte sululuklardan hoşlanmıyorum, lütfen ciddi olalım, benim kurallarım net, benim kararlarım net, benim isteklerim net deyip böyle isteklerinizi çok fazla sivriltiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Çok keskin kararlarınız olabilir burada. Kılıç kraliçesi bana biraz bunu anlatıyor. Bu yüzden biraz soğuk davranıyor olabilirsiniz. Belki kalbinizi açamıyorsunuz. Hayatınıza girmek isteyen insanlara karşı işte istediğiniz ilişki eğer hayatınıza gelmiyorsa, tabii bakacağız buna yine de, bununla da ilgili olabilir. Yani burada ben sizi biraz sert, keskin, kuralları, katı kuralları olan bir kişi olarak görüyorum. Maceraya biraz kapalı açıkçası. Hani şimdi maceraya gerek yok. Kurallarım belli. Bu kurallar doğrultusunda gidelim diyor olabilirsiniz. İşte arkadaşlar bakın, bu da size bu yapınız size bir mutsuzluk getiriyor işte. Burada bir tatminsizlik getiriyor. Yani yaşadığınız ilişkilerde bir tatminsizlik. Bakın hiçlik kartı ve kupa dörtlüsü kartımız gelmiş. Burada yaşadığınız tatminsizlik, yani istediğiniz o ilişkiyi hayatınıza çekememek konusu ya da ne olursa olsun sizi böyle tatmin etmeyen bir şeyler varsa yaşadığınız ilişkilerin içinde, işte şu konudan kaynaklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yine tabii ki bakacağız. Tavsiyeleri de alacağız bu konuyla ilgili. Fakat siz bunu istemenize rağmen yani bir türlü sanki sahip olamamış gibisiniz. Kimseye aile olamamış, belki kimseye kendine ait hissedememiş, belki burada haksızlıklara uğramış.
Hep şifalanmak için birinin gelip onu ışık gibi şifalandırmasını istemiş. Belki o beyaz atlı prensim gelsin de beni kurtarsın edalarına girmiş olabilirsiniz. Fakat arkadaşlar çok kapalı bir enerji görüyorum ben burada. Yani sert bir enerji, soğuk bir enerjiniz var karşı tarafa karşı. Kalbiniz kapalı gibi sanki. Çünkü arkadaşlar bakın Azize kartı ve olgunluk. Azize nedir zaten? Olgun olandır. Sizde bir olgunluk söz konusu. Gerçekten bir olgunluk söz konusu sizde. Hani diyorsunuz ki şöyle düşünüyorsunuz. Benim istediklerim çok net. Yani kurallar kesin. Ya böyle olsun ya hiç olmasın. Böyle bir katı şeye girmişsiniz. Ruh haline girmişsiniz. Belki hep böyleydiniz. Belki yaşadığınız olaylar sizi buraya getirdi. Bilemiyoruz ama bu size bir olgunluk kazandırıyor. Fakat aynı zamanda da sizi böyle bir gizemli, sır dolu yapıyor karşı tarafa karşı. Bir korkutucu unsur gibi sanki. Daha çok içine yönelen, daha çok sessiz kalan, daha çok içe kapanık, olgun bir enerji, yalnız bir enerji. Bakın arkadaşlar, yani yalnız bir enerji ve mutsuz bir enerji var burada. Kılıç kraliçesi, kupa dörtlüsü ve Azize. Azize dişil enerjisi yüksek bir kişidir aslında. Yani dişil enerjinin temsilidir zaten Azize. Fakat arkadaşlar burada biraz fazla kapalılık görüyorum ben. Fazla soğukluk görüyorum. Bu istediğiniz ilişkiye karşı. Çünkü aileden de öte olmak istiyorsanız biraz bunları kırmak gerekiyor. Tabii ki yumuşamak gerekiyor. Karşı tarafta işbirliği içerisinde olmak gerekiyor. Şefkat görmek için aynı zamanda da. Ve şuraya da tekrar bir döneyim. Burada Kılıç Kraliçesi diyor ki, yani sizin enerjiniz bu. Diyor ki benim sana bir şey anlatmama gerek yok ki. Senin anlaman lazım zaten bunu. Yani kendimi anlatmama gerek yok. Sen bunu neden anlamıyorsun? Karşı taraf için böyle düşünüyor olabilirsiniz. Yani hayatınıza giren kişiler ya da girmek isteyen kişiler için bu beklentiye giriyor olabilirsiniz. Arkadaşlar insanlar sizi nereden bilsin? Alnınızda yazmıyor ki ne istediğiniz. Yani bunu açık bir şekilde, biraz yumuşak bir şekilde, biraz siz adım atarak, biraz karşı taraf adım atarak bir orta yolu bularak konuşmak lazım. Bunu açık bir şekilde dile getirmek lazım diye düşünüyorum. Peki, şimdi şuna bakalım. Tabii ki tavsiyelerimizi aldık. Az çok ama şu anda merak ettiğim konu, hayatınızda bu kişiyi nasıl çekebilirsiniz? Yani bu hayalinizdeki kişiyi hayatınıza hala çekemediyseniz bu kişiyi nasıl çekebilirsiniz? Buna bakalım. Şimdi burada meleklerimizden ve Rumi'den tavsiyeler alacağız ve gerekirse ekstra kartlar çekeceğiz bu bölümde. Ay. Tutamadım kartlarımı. Çok manidar bir melek kartı geldi. Şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Az önce gelen kartı istinaden gerçekten çok manidar. Evet. Şimdi burada diyor ki önce şundan başlayalım. Güneş sinir ağı çakrası. Bakalım meleklerimiz ne diyor? Olumlu yönlerinden güçlü, olumlu yönlerden güçlü olmak ve hayatının sorumluluğunu üstlenmek senin için güvenli. Şimdi burada olumlu yönlerden güçlü olmak ve hayatının sorumluluğunu üstlenmek. Şimdi buradaki sorumluluktan kasıt işte az önce size bahsettiğim arkadaşlar. Şuradaki hani bir aile olmak istiyorsun, karşı tarafta bir iletişim halinde olmak istiyorsun, sıcak bir iletişim halinde olmak istiyorsun ama çok soğuk davranıyorsun mesela diyelim ki. İşte burada sorumluluk dediğimiz şey sizin kendi üzerinize düşen şeyleri yapmanız. Yani sizin bunu kabul etmeniz. Bir kere kendinizi fark etmeniz. Ben neredeyim? Hani karşı taraf bana yapmıyor değil de yani
ben istiyorum da olmuyor, işte hep karşıma istemediğim kişiler çıkıyor, karşıdan kaynaklanıyor bu demek yerine kendinizdeki sorunlara işaret etmeniz lazım. Yani bunlara biraz ağırlık vermeniz lazım. Objektifi, kamerayı kendinize çevirmeniz gerekiyor. Buradaki sorumluluk dediği şey bu arkadaşlar. Ve olumlu yönlerden güçlü olmak ve hayatın sorumluluğunu üstlenmek. Olumlu yönlerde yani güçlü olduğunuz olumlu yönlerinizi keşfetmek ve aynı zamanda da düzeltmeniz ya da yumuşatmanız gereken taraflarınızı keşfetmek anlamında kamerayı kendinize biraz çevirmeniz gerektiğinden bahsediyor melek kartları. Işık işçisi diyor burada. Bakın şimdi az önce dedim ya size, şurada bir kart çıkmıştı. Şifalandırıcı ışık. Şimdi beklentiniz bu. Bir ışık gelsin, beni şifalandırsın. Bir beyaz atlı prens gelsin, işte beni kurtarsın bu yalnızlıktan. İşte öyle bir ilişki olsun ki beni böyle resmen etrafım ışık gibi sarsın. Yani kendisi ışık olsun ve beni de aydınlatsın diyorsunuz ya arkadaşlar. Bakın burada da diyor ki melekleriniz size. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap. Yani diyor ki sen bunu karşı taraftan bekliyorsun ama sen asıl ışık kaynağısın. Önce ışık yani kendi ışığını önce kendini aydınlatacaksın. Sonrasında da karşı tarafa yayacaksın bu ışığı. Yani özetle karşı taraftan beklemek yerine kendi ışığını kendin parlat ve o zaman zaten hayal ettiğin ilişkiyi kendine doğru çekeceksin demek. Bence çok manidar, çok mantıklı bir kart geldi burada. Yani melek kartlarında gerçekten. Şahane. Tekrar okumak istiyorum arkadaşlar. Umarım sizi sıkmam ama çok güzel bir mesaj. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap. Nokta. Melekler noktayı koydu. Bakalım Rumi ne diyor? Değneklerin içi olanı yani asa prensi oluyor. Evet, asa prensi. Değnek prensi yani. Diyor ki kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir. Şimdi kim beni mutluluğuna çağırırsa neşeli bakışlar görecektir. Şimdi burada arkadaşlar bakın. Burayı biraz açmak istiyoruz. Kim bana nasıl yaklaşırsa ben de ona öyle yaklaşırım. Yani bana az önce bahsettiğim şartları sunmayan, bana o ilişkiyi sunmayan, bana o sıcaklığı vermeyen kişiye ben de soğuğum, kapalıyım. Benim şartlarım, kurallarım kesin. Bunu hiçbir şekilde yumuşatmayı düşünmüyorum. Buna uyan gelsin diyenler için ki zaten bu desteği seçenler bu konuda ağırlıklı çıkmıştı. Şimdi Rumi'nin şu konusunu bir açalım biraz. Bakalım Rumi burada ne demek istiyor bize? Demek istediği şey belli de yani bununla ilgili mesaj ne olabilir? Kim bana ne kadar gelirse ne yaparsa ben de o kadar giderim şeklinde bir sanki ben bu desteği seçen arkadaşların kalp çakrasının yani kalbinin kapalı olduğunu, kalp çakrasında bir problem olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu konuda çalışmalar yapabilirsiniz. Kalbinizi açmak adına, biraz daha yumuşamak adına. Bakalım. Şunu şöyle yapalım. Rumicim biz seni anladık ama biraz daha açık bir şekilde mesajları alabilirsek. Çok fazla su enerjisi baskın çıktı. Bu su enerjisi ay biliyorsunuz. Şöyle göstereyim bakın. Şurada hem ay kartı hem su enerjisi çıktı. Arkadaşlar siz gerçekten dışarıdan çok gizemli görünen ve bu karşı tarafa korkutuculuk yayan bir kişi olabilirsiniz. Cümleyi toparlıyorum. Çok sağlıklı bir cümle kuramadığımın farkındayım. Özür diliyorum arkadaşlar. Ama çok konuşunca böyle işte bazen kelimeler şey yapabiliyor. Affınıza sığınıyoruz tabii ki. Şimdi burada karşı taraf kim olursa olsun sizin hayatınıza girmek isteyen, girmeyi düşünen ya da size belki de hayal bile edemeyeceğiniz kadar güzellikteki bir ilişkiyi yaşatabilme kapasitesi olan kişiler bana göre şu kartlara göre sizin bu soğuk duruşunuz, keskin duruşunuz, ben katı kurallarım var, bu kuralları ezdirmem, işte
bu kurallara uymayan gelmesin, yalnız kalmaya razıyım şeklindeki tavrınız karşı tarafta bir korku yaratıyor. Kendine güvensizlik anlamında bir korku yaratıyor. Aynı zamanda da bir gizemlilik durumu var burada. Yani sizi böyle belirsiz, kapalı, gizemli bir hale sokuyor arkadaşlar bu durum. Çok fazla yani. Bakın burada da bir Azize kartı çıkmıştı. Yani şu enerji şuraya çok bağladım. Çünkü diyor ki bu seni çok kendi dünyasında çok gizemli, biraz korkutucu, sert, içine kapanık. Yani sanki kimseyle böyle bir ilişki kurmak istemiyorsunuz. Kimseyle yakınlaşmak istemiyorsunuz. Evet, isteğiniz bu aslında. Bunu çok istiyorsunuz. Belki farkında bile değilsiniz arkadaşlar siz. Yani bilinçaltınızda olan bir istek bu. Belki farkındasınız değilsiniz. Bilemiyorum. Fakat siz istediğiniz şeyin tam zıttını hissettiriyorsunuz karşı tarafa. İşte bu noktada zaten hayalinizdeki ilişkiyi çekemiyorsunuz. Çünkü sizi gören kişi hayatınıza girmek istese bile şöyle düşünüyor olabilir. Çok soğuk ya, çok korkutucu, çok gizemli. İçinde sanki kaybolacakmış gibi hissediyorum. Bakın su enerjisi ve ay enerjisi. İşte bu diyor ya bak kim beni mutluluğuna çağırırsa neşeli bakışlar, sadece neşeli bakışlar görecektir. İşte bu kurallarınız sizin kurallarınızı temsil ediyor. Sert kurallarınızı. Bu da sizi korkutucu yapıyor arkadaşlar biraz. Diyor ki yani kendini biraz rahat bırak, serbest bırak. Biraz tutkularının peşinden git, arzularının peşinden git. İşte bu yeniden doğuşu getirecek sana. Yani hoşlanıyorsan hoşlandığını belli et. Bunda bir şey yok. İlla karşı taraftan beklemek yerine sen de ona istediğin şeyleri söyle. Sen de iltifat et. Sen de yumuşak davran. Yani içinden geçeni söyle. İşte kalbi açmak dediğimiz bu işte arkadaşlar. Kalp çakranızla ilgili çalışmanız gerektiğini düşünüyorum burada. Biraz sanki tutkularınızı bastırıyor gibisiniz. Böyle arzularınızı, isteklerinizi bastırıyor gibisiniz sürekli. İşte bununla ilgili bir yeniden doğuş gerekiyor. Üzerinizde çalışmanız gereken konunun bu olduğunu düşünüyorum. Ve kış aylarıyla ilgili bir kart çıkmış aynı zamanda. Sanki siz bu kış arkadaşlar, tabii ki bu açılım zamansızdır ama sanki siz bu kış bunun üzerine çalışacak ve bunu halletmeye meyillenecek gibisiniz. Ve aynı zamanda arkadaşlar bakın imparator kartı ya burada çok güçlü bir böyle liderlik enerjisi alıyorum sizde. Bu aslında güzel bir şeydir evet ama biraz daha böyle insanlar üzerinde hakimiyet kurmaya ya da kurallarınızı onlara dayatmaya çalışmak yerine öz sevginizle biraz daha yüksek benliğinizle iletişim kurup öz sevginize odaklanıp kalbinizi açmak, aşka odaklanmak, bu sertlikten kurtulmak, yani o dengeyi sağlayabilmek anlamında da çok güzel mesajlar çıkmış arkadaşlar buradan. Yani diyor ki özetle Rumi, zaten melek mesajlarımızı anlamıştık. Az önce açıklamıştım. Rumi diyor ki özetle biraz daha yumuşa. Hep karşı taraftan bekleme. Önce kendi kalp çakranla ilgili çalışmalarını yap. Kalbini sevgiye aç. Ve sonrasında bunu karşı tarafa hissettir. Korkma. Bu da sizin korkularınızdan kaynaklı olabilir yine arkadaşlar. Kendinize göre alın lütfen. Peki. Son olarak tüm bunlara dikkat ettiğimizde, tüm bunları yaptığımızda hayatımızdaki özür diliyorum, hayalimizdeki kişi bize gelir mi? Zaten arkadaşlar geleceğini biliyoruz az çok hepimiz. Ama yine de soruyoruz. Yani tüm bunların üzerinde çalıştığımızda yakın gelecekte bu kişi, hayalimdeki kişi gelir mi? Yine zaman çıkarsa zaman da veririz ama arkadaşlar şu anda bakalım. Ya işte ne kadar kartlar senkronize geliyor. Hayran oluyorum gerçekten ya şu kartlara. Göstereceğim şimdi. Bir saniye arkadaşlar. Evet. En nihayetinde
Kendimle ilgili konuları da hallettiğim zaman bu kişi benim hayatıma gelecek mi? Hayalimdeki ilişki yaşayacak mıyım? Neden güldüğümü de anlatacağım arkadaşlar şimdi. Hepsini açıklayacağım size. Bakın şimdi ilk gülmemin sebebi, yani ilk o gülücüğümün sebebi arkadaşlar, oyuncu olun kartıydı burada. 51 numarayla geliyor. Size de diyor ki biraz oyuncu ol. Neredeydi o kartımız? Az önce bulmam lazım şimdi, bir saniye. Şimdi şurada bir şu iki kart da lazım olacak. Evet. Bakın şimdi diyor ki burada. Hani az önce maceradan bir kaçış, bir kılıç kraliçesi demiştim ya, böyle maceraya kapalı, sert, oyuna kapalı falan diye bahsetmiştim ya size arkadaşlar. Bakın burada diyor ki biraz oyuncu ol. Yani maceraya açık ol. Böyle bu neden seni korkutuyor? Korkutmasın. Oyunda güzel bir şeydir. Hayata bu da lazım. Biraz tadını çıkar. Anı yaşa. Bırak kuralları, bu kadar katıya bağlanmayı. Sal kendini biraz diyor yani burada arkadaşlar. Oyuncu ol kartında. Bu maceraya atıf yapıyor aslında. Bunun yanı sıra evet, sen gerçekten hayalindeki ilişkiye sahip olduğun zaman kendini hissedeceğin nokta bu. Onurlu yol kartımız ve bu kart gerçekten çok güzeldir. Böyle hak ettiği, yani başarıyı hak etmek demektir. Onurlu bir şekilde. Kendi üzerinizde yapacağınız çalışmaların sonrasında elde edeceğiniz başarı bu arkadaşlar. Kendinizde ve ilişkinizde gurur duyacağınız bir hayat bekliyor sizi yani. Ve kendine karşı dürüst ol. Yansızlık kartımız çıkmış. Hani aradığın şefkat vardı ya. Evet, o şefkati sana, bakın şurada kucağında bebek olan bir adam resmedilmiş. Ve siz de burada zaten bir şefkat arayışı mıydı? Neydi o? Bir saniye bakacağız. Evet, şefkat arayışından bahsetmiştik şu kartı gördüğümüzde. Yani şefkatini eyleme dökebilen bir kişi istiyordunuz hayatınızda. İşte sizi hem onurlu bir başarıya, onurlu hissettirecek, onurlu bir başarıya götürecek, hem de o istediğiniz şefkati verebilecek. Yani tam istediğiniz gibi bir kişi hayatınıza gelecek. Az önce bahsettiğimiz şeylere dikkat etmeniz durumunda arkadaşlar. Ve bakın şimdi ikinci gülüşümün sebebini anlatıyorum size. Bakın siz burada bir kılıç kraliçesi olarak çıkmıştınız. Karşı taraf bir kılıç kralı olarak çıkıyor. Yani diyor ki, bir de burada aynı zamanda harmoni kartı. Ya size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Yani bu gerçekten çok etkileniyorum yani. Siz de böyle misiniz bilmiyorum ama şu kartların uyumuna bakar mısınız? Bak şimdi kılıç kraliçesi ve kılıç kralı ruh eşidir arkadaşlar. Yani tarotta şöyle söyleyelim. Ruh eşi. Evet, siz sert, soğuk bir yapınız var ama tam da aslında kendinizi bu arada bakın şimdi bu üzerinizde çalışmanız gereken konulardan bahsederken çok her şeyinizi değiştirin, o kolon karakterinizi değiştirin, işte tamamen baştan aşağı değişin demiyoruz. Burada sadece sivri uçlarınızı yumuşatmaktan bahsediyoruz. Yine kendiniz olmalısınız. Eğer siz bu karakterdeyseniz yine kendiniz olmalısınız tabii ki. Fakat çok çok sert olmamak gerekiyor. Şimdi burada da kılıç kralı ve kılıç kraliçesi ruh eşidir arkadaşlar. Ve burada bir harmoni, yani uyum kartıyla birlikte geliyor. Bakar mısınız? Uyum, harmoni. Yani şu kombinasyon şahane. Diyor ki tam da senin gibi biri geliyor hayatına. Hava grubu özelliklerini çok yüksek şekilde gösteren. Belki siz de bir hava grubu olabilirsiniz. Bakın, olmak zorunda değilsiniz. Sadece ihtimalleri söylüyorum. Siz eğer hava grubuysanız belki aynı burçtan olabilirsiniz. Aynı gruptan olabilirsiniz. Terazi, ikizler ve kova burçlarından bahsediyorum arkadaşlar. Değilseniz bile sizin gibi aynı sizin özelliklerinize sahip, çok 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 uyumlu. Tam böyle uyumu yakalayabileceğiniz, dengeyi yakalayabileceğiniz bir kişi arkadaşlar bu. Bunu size söyleyeyim yani. Kılıç kralı ve kılıç kraliçesi. Biraz tabii ikisi de sert bir enerji. Belki biraz birbirinizi zorlayabilirsiniz. Fakat arkadaşlar, yani gerçekten bakın burada kader çarkı. Şunlar şöyle kalsın. Hoşuma gitti. Onları hiç bozmak istemiyorum. Size doğru dönük olsun şöyle. Kader çarkı. Bakın
Kaderde bir iyiye doğru bir gidişin başlaması, yakın bir gelecekte kaderin yüzünüze gülmesi ve istediğiniz enerjinin, istediğiniz aşkın, ilişkinin hayatınıza gelmesi, şu uyumu yakalayabileceğiniz, aynı size benzeyen arkadaşlar. Böyle bir kişi. Yani kaderde iyiye doğru bir gidiş var. Ve siz gerçekten güzel bir teklif alacaksınız. Yani bu teklifle birlikte, alacağınız bir teklifle birlikte bunu hissedeceksiniz zaten. Kaderinizin değişmeye başladığını. Bu kılıç kralından alacaksınız bu teklif arkadaşlar. Bu uyum yakaladığınız, aynı size benzeyen. Yani hayalinizdeki kişi işte. Belki çok kendinize benzeyen birini hayal etmiyorsunuz ama arkadaşlar size çok benzeyen bir karakter var burada. Yani şurası çok güzel çıktı. Ve savaş arabası. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada gerçekten siz bu kaderdeki olumluya doğru, iyiye doğru olan değişimin sonrasında, yani şurada teklif var demiştik ya bir yerden. Bu tanımadığınız bir kişi olduğunu düşünüyorum ben bunu arkadaşlar bu arada. Ağırlıklı olarak, ama tabii siz kendinize göre alın. Eğer varsa böyle bir aklınızda, hayatınızda bir kişi. Bu kişi de olabilir. Belki de bu kişiyle madem hani vardı da niye bugüne kadar yaşayamadım ben bu ilişkiyi diyorsanız da belki sizin kendinizi düzeltmenizle ilgili bir beklenti vardı arkadaşlar. Yani evren ve sistem bunu bekliyordu belki. Doğru zaman değildi belki. Ama ben ağırlıklı olarak yeni bir kişi olduğunu görüyorum. Şimdi burada araba kartı çıkmış ve pişmanlık kartınız çıkmış. Bakın. Ben burayı açmak istiyorum biraz. Bir dakika, buraya bir kart daha seçeceğim. Anladım. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar, senin hayal ettiğin kişi, hayalindeki kişi evet hayatına geliyor. Fakat sen hayatındaki bu ani değişimlerin, yani işte kaderdeki bir anda böyle kaderde iyiye doğru gidiş gibi ya da her şeyin iyiye gitmesi bazen bizi korkutur arkadaşlar. Her ne kadar istesek de ya bir dakika ya bir yerde bir problem olması gerekiyordu. Ama hiçbir problem yok. Bak istediğim kişi de hayatıma geldi şeklinde bir korkuya kapılabiliriz arkadaşlar. Buna dikkat çekiyor burada. Yani hayatındaki hızlı gelişmeler karşısında korkuya kapılmadan geleni olduğu gibi kabul et. Akışa biraz uyum sağla. Çünkü burada gerçekten olmazları olduran bir enerji sana somut bir şekilde gelebilir. Yani olmazları olduran enerjiyle kastım şu. Belki de size çok soğuk yapan, bugüne kadar size çok soğuk davranmış bir kişiden de bahsediyoruz. Belki uzak kaldığınız, ayrı kaldığınız, böyle size gurur yapan, onur yapan, çok gizemli, uzakta böyle bir kişi de olabilir bu arkadaşlar. Ve siz belki bu kişiden umudunuzu kestiniz. Tamam mı? Yani bu artık gelmez, olmaz, bununla hiçbir şey olmaz dediniz. Aradığım ilişki bu değil dediniz belki. İşte o olmazları oldurarak burada teklif kartımız vardı zaten. Somut bir teklifle bu şekilde araba kartıyla gelen bir kişi var burada. Bakın araba kartı, büyücü ve para ası. İşte bu sizde bir korku yaratmasın mesajı var. Yani olanı olduğu gibi biraz kabullenin. Her şey kötü olmak zorunda değil. İyi de olabilir şeklinde arkadaşlar. Ve aynı zamanda da son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu kişi eğer uzakta olan, aranıza mesafe girmiş, size soğuk yapan, buz gibi, böyle gizemli, belirsiz, ne olduğu, nerede olduğu belli olmayan bir kişi ise de arkadaşlar burada bir pişmanlıkla birlikte, pişman olarak geri dönüş var. Bakın pişmanlık ve araba kartı, yani kendi iradesiyle, kendi isteğiyle yola çıkan, size doğru gelen bir kişi görüyoruz. Son olarak bunu eklemek istedim. Yani birbirinize karşı soğuk yapmışsınızdır belki. Hani gurur yapmışsınızdır birbirinize. O kişi sizden uzak durdu, siz ondan uzak durmuşsunuzdur. Olabilir. Böyle bir ihtimal de var burada arkadaşlar. Yani üçüncü bir ihtimal olarak bunu da alabiliriz. Fakat aranızda gerçekten çok güzel bir uyum var aslında. Her ne kadar görüşmeseniz de ya da sizden soğuk uzak dursa da işte kaderdeki bu değişimle birlikte sizin hem kaderdeki değişim hem de o sizdeki değişimden zaten etkileniyor kaderdeki değişim. Sizin belki kalbinizi biraz daha açmanız ve yumuşamanız neticesinde arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi burada bir teklifle gelen kadersel değişim teklif kartı ve ardından pişmanlıkla yola çıkan arkadaşlar. Pişmanlıkla yola çıkıp olmazı olduracak ve size somut bir teklifte, yani böyle güzel bir teklifte, sizin istediğiniz
Artık her neyse o teklif o şekilde gelecek olan bir kişi de olabilir bu arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Tamam, yeni bir kişi dedik ama böyle bir ihtimal de söz konusu bazılarınız için. Ay, yoruldum. Ama çok güzeldi, çok keyifliydi. Gerçekten çok keyifli bir açılımda. Evet, biraz da uzun sürdü sanıyorum. Evet arkadaşlar. Umarım sizler için bilgilendirici olmuştur. Şifalandırıcı olmasına niyet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Like and subscribe.